Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra Reader, Aselsan, Odaş ve sizlerden istek olarak gelen Doğuş Gayrimenkul, Şeker Gayrimenkul, Körfez Gayrimenkul hisselerini analiz edeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizle başlayalım. Endeksimizde pazartesi günü yaptığım videoda boşluklu bir yükselişin geldiğini ve boşluğu tekrardan kapatmak isteyebileceğini söylemiştim arkadaşlar. Bugün itibariyle boşluğu kapatmış durumda. Şu anda takip etmemiz gereken seviye 7900 Kaufman hareketli ortalaması. Bu seviyeye aşağı doğru kırılıp 2 gün altında kalırsa eğer tekrardan düşüş trendine girdi diyeceğiz arkadaşlar. Şu anda yarını da bir takip etmek lazım. Bakalım buradan desteğini alıp yönünü tekrar yukarı çevirebilirse ilk etapta tekrardan 8040 seviyelerini, orası da kırılırsa eğer 8230 seviyesine doğru bir hareket gelebilir arkadaşlar. 8230 seviyesi de geçilirse eğer bir önceki zirvesi olan 8532 seviyelerine doğru hareket görebiliriz arkadaşlar. Şu 8532 seviyeleri yukarı yönlü kırılıp üzerinde 2 gün kapanış yaptıktan sonra ancak borsada daha güvenli girişler için uygun olabileceğini düşüneceğim. Şu an için çok güvenli gözükmüyor. Şöyle uzun süredir gelen bir yatay hareket var. Dediğim gibi 8500, 8532 bu seviyeler kırılmadan borsada yeni girişleri önermiyorum arkadaşlar. 7900 Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılması durumunda İlk etapta 7743 seviyesine, orası da kırılırsa eğer 7400 seviyelerini tekrardan test edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu 7400 seviyesinden desteğini alamaz. Burası da kırılırsa 6974 seviyelerine doğru düşüşün devamını görebiliriz. Şu anda borsada dikkatli olmamız gereken günlerden, haftalardan geçiyoruz. Dediğim gibi 8500-8535 seviyeleri geçilmeden güvenli olmayacağını düşünüyorum. Şimdi Reader hissesine geçelim. Reader hissesi şu anda 25.28 Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Oradan bugün itibariyle desteğini almış gözüküyor. Yarın da bu hareketin devamını görebilirsek yönünü tekrardan yukarı çevirebilir. Ve ilk etapta 27.54 seviyesine doğru bir yükseliş gelebilir. Orası da geçilirse eğer ilerleyen dönem için 31.70 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. 25.28 Kaufman hareketli ortalaması kırılırsa eğer aşağı yönlü ilk desteğimiz 24.28 seviyesinde. Burası da kırılırsa 20.94 seviyesine doğru da düşüşler gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi yarın da bir takip etmek lazım. Şimdi Aselsan hissesine geçiyorum. Aselsan hissesi şu 44.12 seviyesindeki direnci 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde kırmış gözüküyor. Ve akabinde güzel bir yükseliş başlamış. Dün ve ondan önceki gün bir düşüş gelmiş. Bugün tekrardan yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Ben önümüzdeki dönem için hareketin 52.80 seviyelerine doğru gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Oralarda geçilirse eğer daha uzun vadede 66.80 seviyelerinde görebiliriz. Şimdi Aselsan'da kötü yönlü bir senaryoda ilk desteğimiz 46.24 seviyesinde bulunuyor. Burayı da kırarsa eğer 44.10 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Aynı zamanda bu seviyede Kaufman hareketli ortalamamızın bulunduğu seviye. Bakalım ben belki şu ilk desteği 46.18 seviyesine doğru bir geri çekilim olsa bile buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirip hedeflerini devam etmesini beklerim arkadaşlar. Şimdi Odaş Elektrik hissesine geçiyorum. Şimdi Odaş Elektrik'te şurada şu bölgede bir desteğimiz var arkadaşlar. 11.27 seviyesinde. Şöyle bu destek daha önce birkaç defa kırılmaya çalışmış. Fakat her defasında buradan desteğini almış. Bakın şurada bir defa almış. Şurada bir defa daha almış. Sonra 20 Ekim tarihinde tekrar oradan destek almış. 1 Kasım'da tekrar destek almış. 13 Kasım'da aşağıya doğru kırmış. Ertesi gün tekrar yönünü yukarı çevirip buralardan desteğini
almış ve bugün itibariyle bu destek kırılmış gözüküyor. Yarın da takip etmek lazım. Aslında tam kırılmış da diyemeyiz. Çünkü mumların yani fitillerin uzunluğu daha önceki ulaştığı seviyeleri görüyorsunuz. Hemen hemen aynı seviyelere gelmiş durumda şu anda. Dolayısıyla yarın kritik bir gün olacak ODAŞ için. Eğer buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilirse tabii şu 11.23 seviyelerini de üzerinde kapatması güzel olur. Tekrardan ilk etapta 11.90 Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir tepki gelebilir. Eğer ki yarın da düşüş devam etmesi durumunda 10.57 seviyesinde bir destek var. Buralardan da yönünü yukarı çeviremezse eğer burasının da kırılması durumunda hareketin 9.55 seviyesine doğru düşüş yönlü devam etmesini bekleyebiliriz. Eğer ki yarın şu 11.25 seviyelerinin tekrardan üzerine atabilirse dediğim gibi ilk etapta 11.90 Kaufman hareketli ortalamasına bir hareket beklerim. Orası da geçilirse eğer ilk direncimiz 12.49 seviyesi olur. Bu bölgelerde geçildikten sonra şöyle daha önce buralardan bir dirençle karşılaşmış 13.17 ilk etapta. Sonrasında 13.82 ve daha sonrasında da 14.35 Fibonacci direncine kadar hareket gözlemleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu hissede de uzun zamandır yatay bir seyir var arkadaşlar. Dolayısıyla yani şu 14.36 seviyesi yukarı yönlü geçilip üzerinde de 2 gün yükseliş mumuyla kapanış yapmadan yeni alımlar için uygun bulmam açıkçası, güvenli bulmam arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu hissede de şöyle yatay bir seyir görüyoruz uzun zamandır. Ağustos ayından beri yatay bir seyir var arkadaşlar. Şöyle daha önce defalarca Kaufman hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmaya çalışmış. Her defasında Kaufman hareketli ortalamasından yönünü tekrar aşağı çevirmiş. Bakın 8 Eylül'de de tekrardan aynı şekilde buradan tepkiyle karşılaşmış. Ve yine 3-4 Ekim tarihlerinde Kaufman hareketli ortalamasını geçmeye çalışmış. Yine başaramamış ve daha sonrasında 30 Ekim, 31 Ekim tarihlerinde geçmeye çalışmış ve yine başaramamış arkadaşlar. Sonrasında 7 Kasım tarihinde Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmış. Fakat akabinde hemen ertesi gün tekrardan hareketli ortalamasının aşağısında kalmış. Dolayısıyla bunu henüz kırmış diyemeyiz arkadaşlar. Şöyle 27 Kasım tarihinde hareketli ortalamanın üzerine atmış. Fakat arkasından 3 gün boyunca düşüş gelmiş arkadaşlar. Şu an Kaufman hareketli ortalamamız 34.78 seviyesinde. Kapanışımız 35 seviyesinde. Yarın buradan destek alıp yönünü yukarı çevirebilirse ilk etapta 40.40 seviyesine doğru bir hareket beklerim. Orayı da geçerse eğer 43.38 seviyesinde bir ara direncimiz var ve arkasından 47 seviyesinde de bir direncimiz var arkadaşlar. Yarın düşüşün devam etmesi durumunda 34.44 seviyesinde bir desteğimiz var. Burası da kırılırsa hareketin 29.24 seviyesine doğru düşüşünün devam etmesini beklerim arkadaşlar. Bakalım yarın bu hisse için önemli olacak. Şimdi bir diğer hissemiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Güzel bir yükseliş trendi yakalamış durumda. Şu anda direncine çok yakın vaziyette 5.89 seviyesinde. Bugün üzerine atmaya çalıştı fakat başaramadı. Yarın da yükselişin devam etmesi bu direnci geçmesi durumunda ilerleyen dönem için 7.04 seviyesini hedef olarak düşünebiliriz. Orası da geçildikten sonra bir sonraki hedefimiz 8.41 seviyesi olur arkadaşlar. Kötü senaryoda ilk etapta 5.28 Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir düşüş görebiliriz. 5.28 seviyesi kırılırsa eğer ilk desteğimiz 4.85 ve 4.75 seviyelerinde. Burası da kırılırsa 4.15 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Buralara kadar gevşemesini beklemem açıkçası. KRGO hissesine geçiyorum. Şu anda Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Kaufman hareketli ortalamamız 45.70 seviyesinde. Şu anki durumda hareketin ilk desteğimiz olan 40.78 seviyesine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Burası kırılırsa 38.02 seviyelerinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Bir yandan dip çalışmasını başlattığını görüyoruz. Şu kahverengi çizginin üzerine yeşil mumlar geçtiğinde ve yeşil mumlar tamamlanıp griye döndüğünde dip çalışmasını tamamladığını
düşüneceğiz. Belki o dip çalışmasını işte 40.92 seviyelerinde, belki de 38.02 seviyelerinde tamamlayabilir. Belki de yarın da yönünü yukarı çevirip buralarda, bu seviyede tamamlamış olur. Eğer ki yarın yükselişine devam ederse ilk etapta 45.06 seviyesinde bir direncimiz bulunuyor. Kaufman hareketli ortalamasına çok yakın. Kaufman hareketli ortalamamız da şu anda 45.70 seviyesinde. 45.70 seviyesi geçilip üzerinde de 2 gün yükseliş mumuyla kapanış yapmadan tekrardan yükseliş trendine girdi diyemeyiz arkadaşlar. Şu an yatay bir seyir var bu hissede. Eğer ki 48.92 seviyesini yukarı yönlü kırarsa ilk etapta 54.30 seviyesine doğru yükselişin devamını da görebiliriz. Tabi bunların olması için öncelikli olarak takip etmemiz gereken seviye 45.70 Kaufman hareketli ortalaması. Bunun üzerine atıp üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Bakın şuralarda geçmeye çalışmış fakat başaramamış. Tekrardan yönünü aşağı çevirmiş. Bakalım takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bu akşam aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.